Dostlar merhaba. Bugün iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini konuşacağız. Biliyorsunuz artık iş güvenliği hayatımızın her safhasında, her anında hayatımızın bir parçası olarak yürüyor. Türkiye'de de bütün iş kollarında iş sisteminin bir parçası olması amaçlanıyor. Bunun için de devletlerin ciddi bir çabası var. Bazı devletler çok daha iyi durumda, bazıları ise daha emekleme aşamasında. Türkiye olarak biz de açıkçası orta noktalarda bir yerdeyiz. Neden iş güvenliği yönetim sistemi kurmak zorundayız sorusuyla başlayıp sonrasında devam ediyor olacağız. Zira eğer iş yerinizde sağlıklı bir çalışma koşulu elde etmek istiyorsanız, yani her şeyin güzel, iş güvenliğinden dolayı kimsenin yaralanmadığı, hiçbir şekilde devletle karşı karşıya gelmediğiniz, hiçbir toplum kuruluşuyla karşı karşıya gelmediğiniz bir sistem oluşturmak istiyorsanız veya o şekilde çalışmak istiyorsanız muhakkak bir yönetim sistemine ihtiyacınız var. Aksi takdirde iş, hani arkadaşlar dikkatli olun, dikkatli çalışın, İşte önce sizin emniyetiniz demekten daha ileriye gitmiyor. Peki neden bir iş güvenliği yönetim sistemine ihtiyaç duyuyoruz? Yani böyle bir sistemi neden kurmak zorundayız? Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi doğal olarak ahlaki sebepler. Yani hiçbir kişi, hiçbir çalışan çalıştığı süre boyunca size, şirketinize faydalı olmak için çalışırken hayatını veya sağlığını riske atmak zorunda değil. Bunun diğer tarafında da işveren tarafı var tabii. İşveren de bütün çalışanların sağlığını korumakla ahlaki olarak sorumlu. Yani bütün yasaları bir kenara bırakırsak ahlaki sorumlulukları var. Kimseye zarar vermeden çalışıyor olmamız lazım. Birinci sebebimiz ahlaki sebeplerden kaynaklı. Bir diğeri tabii ki kanuni sebepler. Kanunen de biz bütün çalışanlarımıza emniyetli bir iş yeri, sağlığının bozulmayacağı bir çalışma ortamı sağlamakla mükellefiz, zorunluyuz. Bu yüzden de kanuni sebepler dolayısıyla da bir iş güvenliği yönetim sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Bir diğeri de finansal sebepler, maddi sebepler. Nedir bu finansal sebepler? Yani ben çalışırken bir kişiye zarar verdiğim zaman işim aksamasın. Dolayısıyla para kaybetmeyeyim. O kişiye zarar verdiğimden dolayı herhangi bir tazminatla karşı karşıya kalmayayım. O kişiye zarar verdiğimden dolayı devletin herhangi bir cezasıyla karşı karşıya kalmayayım. Yani para kaybetmeyeyim diye de iş güvenliği yönetim sistemi kurmak zorundayız açıkçası. Bunun dışında biliyorsunuz tüm dünyada ortak bir standart var. ISO 45001, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi. Siz de iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi şartlarını karşılamayı taahhüt ediyorsanız ve bu konuda da sertifikalı bir kuruluşsanız, bu ISO 45001 standartlarını, gereklerini yerine getirmek için sizin işinize yarayacak bütün iş güvenliği sistemini etkin olarak işletebileceğiniz bir yönetim sistemine ihtiyacınız var. Neden bir yönetim sistemi oluşturmalıyız? Birincisi, bir politika oluşturmamız gerekiyor. Yani nasıl çalışacağımızın çerçevesini oluşturmak için bir politika oluşturmalıyız. Bunun yanında hedefler ve performans standartları oluşturmalıyız. Ki bu yönetim sisteminin ayakları yere bassın. Bir kaynak planlaması yapmamızı sağlar yönetim sistemi. O yüzden bir kaynak planlaması yapmak adına da bir yönetim sistemi oluşturmamız lazım. Durum değerlendirmesi yapmak ve alternatifleri araştırabilmek. Yani işin başında bütün risklerimizi, faydalarımızı hesaplayarak bir durum değerlendirmesi yapmak, kaynaklarımızı planlamak, ihtiyacımız olan kaynakları tespit etmek, durum değerlendirmesi yapmak, mevcut alternatifleri araştırmak için bir yönetim sistemine ihtiyacımız var. Aynı zamanda kurduğumuz yönetim sistemi bizim karar verme süreçlerimizi de hızlandıracaktır. Daha önce planladığımız için, aksaklıkları, riskleri çok önceden planladığımız için bununla karşı karşıya kaldığımızda, hareket tarzı da biliyor olacağımızdan dolayı karar verme sürecimiz daha hızlı hale gelecektir. Aynı zamanda da tabii bununla bağlantılı olarak hızlı aksiyon alabileceğiz. Ve bu konuda sorumlulukları da uygun şekilde dağıtma fırsatı verecek bize yönetim sistemi. Aksi durumda sorunlarla karşılaştığımızda işin sorumlularını atamak veya problemlere çözüm bulmak zorunda kalacağız. Ve bir yönetim sistemi aynı zamanda ölçme ve değerlendirme parametrelerini de içerdiği için kendi sistemimizi ölçme ve değerlendirme yapabilme imkanımız olacak.
Eğer bir iş güvenliği yönetim sistemimiz varsa hali hazırda. Dünyanın birçok yerinde iş güvenliği standartları var. Bazı ülkelerde bu çok daha yerlerde sürünürken bazılarında çok üst seviyelerde ve insan hayatının en ince detayına kadar düşünüldüğü ve hiçbir finansal gider göz önüne alınmaksızın birinci öncelikle insan hayatının ele alındığı ülkelerde var. Bu sevindirici bir haber tabii. Peki bu standartları neye göre değişiyor? Birincisi tabii ki ülkenin ekonomik durumu. Ülkenin ekonomik durumu ne kadar yüksekse iş güvenliği standartlarınız da o kadar yüksek oluyor. Çünkü insanların hayatı daha değerli oluyor ekonomik gücü olan ülkelerde. Bir diğer faktör ise devletlerin politikaları tabii ki. Tabii bu da yine ekonomik durumla birebir ilintili gibi aslında ama tabii ki devletlerin politikaları da bizim uygulayacağımız veya kurumların, kuruluşların uygulayacağı iş güvenliği standartlarını, yönetim sistemi standartlarını değiştiriyor. Yine çalışmış olduğumuz sektörün risk profili de yüksek riskli sektörlerde tabii ki doğal olarak iş güvenliği standartları yüksek oluyor. Az önce anlattığımız sebeplerden kaynaklı finansal kayıpları engellemek, kanunlara karşı ters düşmemek, kanunların ceza yaptırımlarına karşı karşıya kalmamak ve çalışanlarımıza zarar vermemek için yüksek riskli sektörlerde çok daha sıkı önlemlerin alındığı, çok daha sıkı iş güvenliği tedbirlerinin alındığını görebiliyoruz. Tabii sektör büyüdükçe ve değerlendikçe de doğal olarak iş güvenliği standartları da artmaya başlıyor. Sektörün hem büyüklüğünden kaynaklı hem de karlılığından kaynaklı iş güvenliği standartlarını arttırmak zorunda kalıyor kuruluşlar. Aynı zamanda yaşanılan ülkenin sosyal durumu, mevcut insanların, mevcut yaşayanların sosyal hakları da iş güvenliği standartlarını arttırıyor. Mevcutta ya öyle sosyal durumunuz çok güçlü bir ülke değilseniz maalesef iş güvenliği standartları da daha aşağı seviyelerde olabilmekte. Yine bulunduğumuz ülkedeki hastalanma seviyeleri, bulaşıcı hastalıkların çokluğu veya insanların çok sık hastalanıyor olması da iş güvenliği standartlarını artı veya eksi yönde hareket ettiriyor. Ve yine eğer bir ülkede yabancı iş gücü varsa ki doğal olarak bu hemen hemen dünyanın her yerinde bu böyle. Yabancı iş gücü demek bu kişilerin kendi ülkelerinden buraya para kazanmak için geliyor olmaları demek. Aynı zamanda kendi ülkelerinden daha yüksek para kazanıyor olmaları demek. Ama bu adamların buraya geliş sebebi tabii ki para kazanmak ve bu parayı da sağlıklı bir şekilde harcamak. Başka bir ülkeye insanlar savaşmak için veya canını tehlikeye atmak için gitmiyor. Dolayısıyla yabancı iş gücünüz fazlaysa iş güvenliği standartlarınızı da yüksek tutmak zorundasınız ki insanlar hayatının riskte olduğunu görüp işten vazgeçip ülkelerine geri dönüyor olmasınlar tabii ki. İş güvenliği yönetim sistemi kurmak istiyoruz. Bunun birinci az önce bahsettiğimiz gibi birinci olmazsa olmazı kuruluşunuzun bir iş güvenliği politikası olmalı. Bu ne demek? Yani siz çalışmalarınızı nasıl yapacaksınız? Hangi kurallara dikkat edeceksiniz? Önceliğiniz nedir? Bu işleri hangi çerçevede yapacaksınız? Bu çerçeveyi belirlediğiniz bir politikanız olmalı. Konuşmanın başında da bahsettim. Bütün dünyaca uygulanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standardı var. Bu standartta diyor ki kuruluşun amacına, büyüklüğüne, bağlamına, iş güvenliği risklerine, riskler fırsatlarına uygun olarak işle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmasını önlemek için güvenlik ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik taahhütler içermeli diyor politikanız. Ve iş güvenliği ile ilgili hedeflerinizi belirlemesi için size bir çerçeve sunmalı, bir çerçeve oluşturmalı bu politika diyor. Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirmesine taahhüt ediyor olmanız lazım diyor bu politikayı oluştururken. Ve tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş güvenliği risklerini azaltmak için de bir taahhüt içermesi lazım politikanız diyor. Ve yine bunun yanında bu sistemin sürekli iyileştirilmesine yönelik bir taahhütünüz olmalı diyor. Yani kurduğunuz sistemin hataları olabilir. Bu hataları siz görüp düzeltici, önleyici tedbirleri tespit edip, belirleyip bunları da düzeltici tedbirleri alarak yönetim sisteminizi sürekli iyileştiriyor olmanız lazım. Ve bu politikada da bunu taahhüt ediyor olmanız gerekiyor. Ve
çalışanların da diyor bu sisteme, bu standarttan bahsediyorum. Çalışanların da bu sisteme kendi temsilcileriyle katılmaları ve çalışanlara da bunu danışıyor olmanız lazım. Bununla ilgili de politikanızda bir taahhüt olması lazım diyor ISO 45001 standardı. Tabii biz böyle bir politika oluşturduk, yazdık, dosyaya mı koyacağız? Çekmecemize mi koyacağız? Ya hayır, ne yapacağız? Bunu bütün çalışanlarımız, herkes görebiliyor olması lazım. Herkesin erişimine açık olması lazım. Herkes bu politikamızı görüyor olması lazım. Ve insanlara bunu iletiyor, anlatıyor olmamız lazım. Ve gerektiğinde insanlar bunu kolayca yapması lazım. Görebiliyor olması lazım. Ve kuruluşumuza özgü olması lazım. Yani ya biz işte böyle bir şey yapıyoruz. Biz güvenli çalışacağız ama bir de politika yazalım. Ya internetten de var bir sürü politika. Bir tanesini alalım, yapıştıralım değil. Kuruluşa özgü, kuruluşun şartlarına özgü bir politika oluşturmamız lazım. Birinci adımda. İşte bu bir tane örnek bir politika. Bir firmanın yapmış olduğu örnek bir politika. Bunun gibi bütün çalışma detaylarımızı, bizim iş güvenliğinde hangi konulara öncelik vereceğimiz, hangi çerçevede çalışacağımızı anlatan bir politika oluşturmalı. Bu politikayı kim imzalayacak? Tabii ki şirketin sahibi veya yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanıyor olması lazım iş güvenliği politikası. İş güvenliği politikamızı oluşturduk. Bir de iş güvenliği taahhütnamesi diye bir terimle karşı karşıya kalıyoruz. Nedir bu taahhütname? Aslında bu genelde böyle çok şubeli kuruluşlarda kullanılan bir argüman. Kuruluşun yani işte tepedeki siz bir politika oluşturdunuz. Bütün şubelerinizde bu politikayı ilettiniz, ulaştırdınız. Oradaki şubedeki kişi de şube müdürü veya proje müdürü veya oradaki fabrika müdürü diyecek ki ha ben bu fabrikada bu politikanın kurallarına uygun çalışmayı, bu politikayı uygulamayı taahhüt ediyorum şeklinde bir taahhütname olması hem çalışanlar için bir motivasyon kaynağı hem de siz bu projede yine yapmış olduğunuz müşterilerinizle, işverenlerinizle işvereninize karşı da sizin taahhütünüzü, sizin niyetinizi belirten bir niyet mektubu niteliğinde aslında bu iş güvenliği taahhütnamesi. Sonrasında da bir politika oluşturduk. Bizim şubemizde dedi ki ben bu politikaya uyacağım. Bu politikaya uygun çalışmayı taahhüt ediyorum dedi. Bu projenin müdürü, bu fabrikanın müdürü, bu şubenin müdürü olarak. Sonrasında da bir iş güvenliği planı, iş sağlığı ve güvenliği planına ihtiyacınız var. Ki bütün faaliyetleriniz belirli olsun, zamanlanmış olsun ve bu faaliyetlere uygun olarak da siz çalışmalarınızı yürütüyor olun. İş sağlığı ve güvenliği planında neler var? Yani bu planda biz neler yapacağız? Neler yapmalıyız? Hangi faaliyetleri planlamalıyız? Dediğimiz zaman aklımıza birçok şey geliyor. İşte bunun başlangıcında konuştuğumuz gibi iş güvenliği politikası, yönetimin taahhütü, bütün çalışma alanlarındaki çalışma prosedürlerini yani çalışmaların nasıl yapılacağını belirlememiz lazım. Trafik nasıl yönetilecek? Risk analizi nasıl yapılacak? Eğer sahamda taşeron çalışacaksa bu taşeronlar nasıl çalışacak? Sahaya nasıl girecek? Sahadan nasıl çıkacak? Kapalı alanlarda nasıl çalışacağız? Yüksekte nasıl çalışacağız? Testleri nasıl yapacağız? Varsa basınçlı ekipmanınız onlarla nasıl çalışacağız? İskeleniz varsa iskele ve merdivenlerde nasıl çalışacağız? İskelemiz nasıl olacak? Merdivenlerimiz nasıl olacak? Ne zaman kullanacağız? Ne zaman kullanamayacağız? Eğer bir iş izni sistemimiz varsa bu iş izni sistemi nasıl işleyecek? İşte yüksekte çalışıyoruz. Kenar korkulukları nasıl olacak? Bir kaza Allah göstermesin. Bir kaza olduğunda bu kazayı nasıl araştıracağız? Kimler araştıracak? Bu araştırma ekibinde kimler olacak? Çevreyle ilgili ne tür tedbirler alacağız? Elektrik çalışmalarında neler yapacağız? Elektrikçiler nasıl çalışacak? Bu kurduğumuz sistemin performans kontrolünü nasıl yapacağız gibi bütün detayların yer aldığı bir sağlık güvenlik planı oluşturmamız lazım. Bunu birçok yöntemi var tabi. En şeyi böyle hani birçok prosedür yazabilirsiniz. İşte yüksekte nasıl çalışacağız? Alın size prosedür. Kapalı alanda çalışacağız. Alın size prosedür diyebilirsiniz. Ya da prosedürlerinizin altında bir el kitabınız olur. Özellikle saha ekiplerine, aşağıda çalışanlara daha böyle yönlendirici olmak, daha kolay ve daha anlaşılır hale getirmek için bir el kitabı oluşturup risk yönetimi nasıl yapacağız? Yüksekte nasıl çalışacağız? Merdiven nasıl olacak? Eğitimler nasıl olacak? Nerede yapılacak? Kimin tarafından yapılacak? Gibi
detayları oluşturan bir el kitabı da oluşturabilirsiniz. Belki buradaki şu an ekranda gördüğünüz el kitabı biraz detaylı gelebilir. Sizin kuruluşunuzda eğer bu çalışmalar yoksa bu el kitabın o kısımlarını çıkarabilirsiniz veya eksik kısımlar varsa da onları eklersiniz. Dersiniz ki ben bu çalışmayı da şöyle yapacağım. Burada bu kurallar var, burada bu kurallar. Dolayısıyla bir taşeron sahaya girdiğinde veya çalışan ekibe yeni bir çalışan geldiğinde ben ne yapacağım dediğinde bu el kitabına ulaşıp bunu serverınızda saklayabilirsiniz. Artık biliyorsunuz hard copy devri bitti. Hani kağıda da basabilirsiniz ama genelde bilgisayar ortamında erişimini sağlayarak insanları kılavuzluk yapabilirsiniz. İş güvenliği planını oluşturduk. Ne dedik? Prosedürlerimiz olmalı dedik. Yani bizim kritik çalışmalarla ilgili bu çalışmaların nasıl yapılacağını ve bütün detayları, yani bütün detaylardan kastımız ne? Satın alma departmanının da faydalanabileceği, operasyonel birimlerin de faydalanabileceği bir prosedür oluşturmak. Bu prosedürün özetini de demin konuştuğumuz gibi bir el kitabında birleştirebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama işte yüksekte nasıl çalışacağız? Sahaya vinç girecekse vinçle kaldırma operasyonlarını nasıl yapacağız? Kapalı alan çalışmamız varsa kapalı alanda nasıl çalışacağız? Bir nakliye yapıyorsak bu nakliye işini nasıl yapacağız? Eğer sürekli saha dışında çalışan ekiplerimiz, arabayla gezen ekiplerimiz varsa bunlar nasıl hareket edecekler? Yani seyahat prosedürü yazmanız lazım, oluşturmanız lazım gibi bütün kritik çalışmaları tanımladığınız, bu çalışmalardaki kuralları tanımladığınız prosedürleri oluşturmak durumundasınız. Ki insanlara sonradan prosedürün amacı şöyle, iş güvenliği yöneten kişi olarak, yönetimin başındaki kişi olarak bütün detaylara hakim olabilirsiniz. Hiçbir prosedür yazmamış olabilirsiniz. Her çalışmada gelirler size. Müdürüm biz bunu nasıl yapacağız? Tarif edersiniz. Müdürüm biz bunu nasıl yapacağız? Tarif edersiniz. Bir ikinci taraf hiç sormayabilirler. Siz her seferinde müdahale etmek zorunda kalırsınız. Bunu niye böyle yapıyorsunuz? Böyle yapmanız lazım. Bunu niye böyle yapıyorsunuz? Böyle yapmanız lazım. Bunun yerine bütün çalışmaların kurallarını belirleyerek prosedürler oluşturup insanlara kuralları baştan vermek, sonradan sürprizlerle karşılaşmamasını sağlar. Bir sonraki adım aktif ve reaktif iş güvenliği uygulamaları. Nedir aktif ve reaktif iş güvenliği uygulamaları? İş güvenliği yönetim sisteminde bunun kısa bir tanımı var. Aktif dediğimiz aktif iş güvenliği uygulamaları herhangi bir olay meydana gelmeden, herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadan, herhangi bir kazaya maruz kalmadan yaptığımız uygulamalara biz aktif iş güvenliği tedbirleri diyoruz. Reaktif olan da tam zıttı. Herhangi bir problem meydana geldi, kaza meydana geldi, bir şeyi ucuz atlattık, bir problemi, kazanın eşiğinden döndük. Ondan sonra belirlediğimiz faaliyetlere de biz reaktif iş güvenliği uygulamaları diyoruz. Bunlar neler? İşte birincisi saha yürüyüşleri. Nedir saha yürüyüşü? Bu bir fabrika olur, bir kuruluş olur, bir şube olur, bir apartman olur, bir site olur. Periyodik olarak haftada bir mi yapıyoruz? Okey. Biz 15 günde belirledik. Çok yüksek riskli çalışmalarımız yok. Olabilir. Yok biz haftada 2 kere yapıyoruz. Olabilir. Saha yürüyüşlerindeki maksat nedir? Genelde bu en çok karıştırılan bir uygulama. Saha yürüyüş dediği zaman şefim şurada çok problem var oraya gidelim. Ya işte şurası çok kötü durumda oraya gösterelim. Değil, insanlara, çalışanlarınıza iş güvenliği gözlüğüyle bakmalarını sağlamak. Buradaki hedef insanların veya çalışanlarınızın hangi konuda eğitilmelerini amaçlıyorsanız o konuya yönelmek. Veya ben bu işi çok güzel yönetiyorum, o zaman her hafta bir konuya yönelmek. Yani problemli bölgeyi göstermekten ziyade oradaki ekibinize, oradaki imalat ekibine iş güvenliği personeli gözüyle sahaya bakmasını sağlamak. Ya arkadaş yani bunlar da bilmiyor mu? Koca koca adamlar, mühendis bunlar, tekniker bunlar. Yıllardır bu sektörde çalışıyorlar. Çok da tecrübeliler. Bakamazlar mı zaten? Bakmaları da lazım. Arkadaşlar ben birçok eğitimimde böyle ısrarla üstüne basa basa böyle birkaç tane video anlatıyorum. İnşallah ilerideki eğitimlerimizde o videoları seyretme fırsatı oluruz.
İnsanlar bir işe odaklandığında diğer tarafları, diğer yan bölgeleri görmüyorlar. Çünkü artık odak noktası orası olmuş. Dolayısıyla diğer kısımları göremez hale geliyor. Sadece işini bitirmeye, işini düzgün, doğru, sağlıklı yapmaya odaklanıyor. O yüzden de insanların bir süre sonra bu algıları kayboluyor. İş güvenliği ile ilgili algıları kayboluyor. Bu bazen bile isteye oluyor, iş güvenliğine önem vermiyor veya çalışanlarına önem vermiyor. Ya önemli değil, bu gider başkasını alırız. Yani demiyordur kimse inşallah ama böyle olabiliyor. O yüzden bu algıyı sürekli canlı tutmak, insanların sürekli bir parçada olsa iş güvenliği gözlüğüyle, iş güvenliği personeli, iş güvenliği çalışanı gözlüğüyle sahaya bakmalarını sağlamak için saha yürüyüşleri yapmalıyız. Bu saha yürüyüşlerini tekrar tekrar söylüyorum. Problemli bölgelere değil, ya bu hafta şey yapalım. Kapalı olan çalışmalarına bakalım. Kapalı alanlarda biz nasıl çalışıyoruz? Bir görelim. Oradaki çalışanlarımız bu konuda ne kadar bilinçli onu görelim. Onlara böyle bir ikişer soru soralım. Oradaki şeye bakalım. Çalışma durumuna bakalım. Bir bakış açısı. Veya işte bu hafta sadece şoförlere odaklanalım. Şey yapalım. Yani şoförlerimiz ne kadar bilinçli onu görelim. Sahaya trafikçi gözüyle bakalım. Hani kavşaklarımız uygun mu? Arabaların durduğu, beklediği, park ettiği yerler uygun mu? Şoförlerimiz kurallara uygun davranıyor mu? Ona bakalım. Veya bu hafta mekanik çalışmalara bakalım. Bu hafta çevre temizliğine bakalım. Gibi. Bunu da genelde uygulanan yöntem şu. Bir iş güvenliği personeli, biraz da böyle ağzı laf yapan olması lazım. Liderlik vasıfları olması lazım. Bir iş güvenliği personeli geçer ön tarafa. Arkadaşlar bak burada şöyle bir problem var, bu böyle olmalı. Böyle problem var, böyle olmalı gibi sahayı anlatmaya başlar. Bunun yerine dedik ya biz insanlara iş güvenliği gözüyle bakmasını sağlayacağız. O zaman iş güvenliği personeli sahaya yürüyüşünden önce başlayacak. Bir konuşma yapacak. Arkadaşlar bugün şu bölgeyi gezeceğiz. Şu bölgedeki şu çalışmalara özellikle yoğunlaşacağız. Bugün atölyeleri gezeceğiz. Bugün şu noktayı gezeceğiz gibi. Ondan sonra en güzel yöntem, ben yıllarca bunu yaptım ve çok başarılı oldum. İnsanları da motive eden bir yöntem. Bir lider seçmek. Belki yanına bir yardımcı seçebilirsiniz. O lider sahaya bakacak ve o yürüyüşü o lider yönlendirecek. O kişiden de şunu beklemeyeceksiniz. Ya geç bakalım anlat bize uygunsuzlukları değil. Sanki bir iş güvenliği personeli nasıl bu saha yürüyüşünü yönetiyorsa o saha yürüyüşünü yönetmesini insanlara sahadaki dikkat çekilen iş güvenliği hususlarını, dikkat çekilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken hususları insanlara anlatmalarını bekleyeceğiz. Ki böylece ne olacak? Siz bir adım geridesiniz. Artık siz İmalat ekibinden bir parçasınız. İmalat ekibi iş güvenliğinin bir parçası, iş güvenliği personeli gibi davranıyor ve onlardan sahayı yorumlamasını bekleyeceksiniz. Saha yürüyüşünün bitiminde de tekrar aynı açılış toplantısında olduğu gibi toplanıp ekip liderinden saha yürüyüşünün yorumlamasını, sahada görülen uygunsuzlukları, takdir edilmesi gereken davranışları, iyi örnekleri açıklamasını bekleyeceğiz. Ben bu saha yürüyüşleri konusunda çok açıkçası kendi yönettiğim şantiyelerde çok güzel, neşeli vakitler geçirdim. Tabii burada proje müdürünün çok büyük etkisi var. Bu eğitimin başında belki bunu yaptık, pas geçtik. Ama iyi bir iş güvenliği yönetim sistemi, iyi bir yani bilinçli bir proje müdürü, bilinçli bir iş güvenliği müdürünün yan yana gelmesiyle oluşabiliyor. Benim şansıma güzel proje müdürleriyle, değerli proje müdürleriyle çalıştım ve bu saha yürüyüşüne proje müdürü başta olmak üzere herkes katıldığı için de çok daha neşeli, eğlenceli geçiyordu. Bir anekdot anlatmak istiyorum. Yine bir gün çevre bilincini arttırmak istiyoruz. Bu konuda da işçilere örnek olmak istiyoruz. Yani çevremizi temiz tutalım, her yeri temizleyelim, temiz olsun diye. Ben de o proje müdürüyle ilk defa çalışıyorum. İlk defa yanına gittim. Dedim müdürüm böyle böyle ben bir çevre konusunda bir farkındalık yaratmak istiyorum.
Biz bu hafta saha yürüyüşünde çevre temizliği yapacağız. Bütün saha yürüyüşüne katılan mühendisler, departman müdürleri, formenler, teknikerler yapacağız. Birer çuval alacağız, birer torba alacağız. Çevredeki uygun olmayan atıkları toplayıp atık alanına getireceğiz. Ama dedim bu bir hani gönüllü çalışması. O yüzden de dedim bunu ben açıklayacağım. Hani gönüllü olanlar gelsin. İnsanları zorla çöp toplatıyor pozisyonuna düşmeyelim. Yok dedi Ergun Bey dedi. Sakın dedi kimseye açıklamayın dedi. Hatta anons edin dedi. Saha yürüyüşüne proje müdürü tüm personeli bekliyor dedi. Zira saha yürüyüşlerinde imalatı aksatmamak adına da personelin tamamını almıyoruz. İmalatı devam ettirecek kritik personeller bir kısmı kalıyor, bir kısmı saha yürüyüşüne katılıyor. Bu dönüşümlü olarak devam ettiği zaman tüm personeli saha yürüyüşüne katmış oluyoruz aslında. Ve biz tüm personeli kattık. Çok kalabalık bir grupla, başta proje müdürü olmak üzere. Ve biz o gün bütün şantiyede çöp topladık. Yerdeki atık bardak, atık kağıt, başka bir şey, çöp topladık. Ve proje müdürü bizzat açılış konuşmasını kendi yaptı. Dev birer tane de verdik. Eldivenlerini verdik. Dev birer tane de çöp torbası verdik. Proje müdürü dedi ki hiç kimse bu çöp torbasını doldurmadan gelmeyecek buraya diye. Güzel, eğlenceli bir saha yürüyüşü oldu. Periyodik saha denetimleri olmazsa olmazı bu yönetim sisteminin. Niye? Az önce konuştuğumuz gibi insanlar görev gözlüğünü taktığında o yan tarafları görmüyorlar. Yani hatalarını görmüyorlar. Hata yaptıklarını görmüyorlar veya kendilerinin tehlikede olduğunu görmüyorlar. Periyodik saha denetimleri ne yapıyor? Sürekli siz bir plan yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben ayda bir kere imalat atölyeleri denetleyeceğim. Ayda bir kere mazot tankının olduğu bölgeyi denetleyeceğim. Mazot ikmal istasyonunu denetleyeceğim. Ayda bir kere koğuşları denetleyeceğim. İşçilerin yattığı yeri denetleyeceğim. Ayda bir kere yemekhaneyi denetleyeceğim. Mutfağı denetleyeceğim. Jeneratörleri denetleyeceğim. Kompresörleri denetleyeceğim. Gibi böyle bir planınız olacak. Dolayısıyla siz ayda bir kere, çünkü işin yoğunluğundan zaman zaman birçok şeyi kaçırabiliyorsunuz. O yüzden de bu planı baştan yapıp bugün işte Ahmet süpervizörün yemekhane denetimi var. Ahmet süpervizör bir gün önceden hazırlığını yapacak. Doktora haber verecek, yemekhane müdürüne haber verecek, idari işler şefine haber verecek. Beraber gidecekler. Yemekhanede ne tür aksaklıklar var? Bunları nasıl çözümleyebiliriz? Onları konuşuyor ve onları da yayınlıyor olmalarını bekliyoruz. İş güvenliği değerlendirme toplantıları genelde yoğun şantiyelerde bizim haftada bir yaptığımız toplantılar. Buradaki amaç nedir? Buradaki amaç da işte bu periyodik saha denetimlerinde yaptığınız, saha yürüyüşlerinde yaptığınız kontroller sonucunda tespit ettiğiniz hususları, iyi hususlar olabilir, eksik hususlar olabilir, dikkat edilmesi gereken hususlar olabilir. Bunu tüm personele aktarmak. Genelde bunun iki yöntemi var. Bir tanesi sadece saha ekibinin toplandığı toplantılarda saha ekibine anlatmak. Bir de ne yaparsınız? Sadece karar merciinde olan kişileri, yani departman müdürlerini, fabrika müdürünü, şantiye şefini, proje müdürünü, yönetim kurulu başkanını topladığınız, orada sorunları yönetimsel bakış açısıyla bakarsınız. İşte saha ekibiyle de sahaya yönelik bakarsınız. Biraz daha ne olur? Toplantının jargonu değişir, dili değişir. Risk çalıştayları benim en çok önemsediğim, birçok iş güvenliği profesyonelinin de çok önemsediği bir konu. Risk çalıştayı nedir? Ben işe başlayacağım, bir iş yapacağım. Ne yapacağım? Mekanik imalat yapacağım. Beton atacağım. Fabrikada çalışacağım. Fabrikada makine dairesini çalıştıracağım. Şantiyede elektrik imalatı yapacağım. Şantiyede ince işler imalatı yapacağım. Şantiyede kazı yapacağım gibi bütün yaptığınız çalışmalar öncesi bu işi yapan kişilerle bir araya gelip işin nasıl yapılacağını, bu işle ilgili risklerimizin neler olacağını ve bu risklere karşı hangi önlemleri almamız gerektiğini baştan kararlaştırdığımız bir toplantı şekli. Bu toplantı genelde işin, çalışmanın hacmine göre, büyüklüğüne göre, ekibin büyüklüğüne göre 1-2 saatten bir güne kadar da sürebilir. Ama siz
çalışmaya başladığınızda, çalışma ekibinizde bu risk çalıştayını yaptığınızda bir sonraki adımda yaşayacağınız veya yaşamayı öngördüğünüz birçok riski elimine etmiş olursunuz. Hem insan sağlığı ile ilgili riskleri hem de siz departman sorumlusu olarak departmanlarla karşı karşıya kalacağınız, departmanlarla ters düşme risklerinizi baştan elimine etmiş olursunuz. Orada belirlersiniz. Bu çalışmayı şöyle yapacağız. Şu kişisel koruyucu donanımları kullanacağız. Şu iş izin sistemlerini kullanacağız. Şöyle hareket edeceğiz. Böyle hareket edeceğiz diye bütün detayları yazıya dökmüş olursunuz. Altına da bütün katılanların imzasını aldınız mı? Alın size bütün ekibe verebileceğiniz, bütün ekibe gösterebileceğiniz bir taahhütname. Ve insanlar burada, bu çalıştayda kuralları genelde işi yapan ekip onayladığı ve belirlediği için koyulan kurallara da itiraz etme şansları olmaz. Tehlikeleri, riskleri olmaz. Kritik iş toplantısı, bu daha önce beraber çalıştığımız menajerimle bizim bulduğumuz diyeyim, bizim icat ettiğimiz bir tanım. Normalde nedir bu kritik iş toplantısı? Önce onu anlatayım. Sizin bir işiniz var ama baktınız ki siz bunu hiçbir şekilde risk çalıştayında tanımlamamışsınız. Yani bu iş hiç geçmemiş orada, bahsi geçmemiş. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bu iş burada bahsedilmiyor. Hadi bakalım bir araya gelelim. Bu işi nasıl yapacağız? Bu hakikaten başlangıçta hiç planlanmamış bir iş olabilir. Sonradan ortaya çıkmış bir olabilir. Veya işin önemine binaen veya o günkü hava koşullarına veya o günkü ekibe binaen farklılık arz etmiş bir iştir. Genelde iş güvenliği sisteminde bu risk analizi güncellemesi diye geçer. Ama biz bunu değişik bir isim koyduk. Dedik ki bunun adı kritik iş toplantısı olsun. Bu iş olduğu zaman arkadaşlar bu işiniz sizin risk analizinizde yok. O yüzden hadi bakalım bir araya gelelim. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bir konuşalım dediğimiz toplantılar. Yani risk analizinin güncellemesi aslında yapmak her zaman için sizin işlerinizi kolaylaştırır. İşçilerinizin daha güvenli çalışmasını sağlar. İş güvenliği eğitimleri. Bu tabii ki olmazsa olmazı bu sistemin. Çünkü insanlar genelde diyorum tecrübesiz. Çünkü çalışma alanınızda tecrübeli ekibiniz de olacak, yeni başlayan ekipleriniz de olacak. Ve bu insanlara iş güvenliği ile ilgili bilinci arttırmak, sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak, hata yapmalarına engel olmak için sürekli bir eğitim vermek durumundasınız. Ama bunu şununla karıştırmayın lütfen. Bu eğitimleri nasıl Ya biz ne eğitim vereceğiz? Sahada ne yapıyoruz? Hangi risklerimiz var? Bu risklere karşı neler yapmalıyızı belirleyip ona göre insanlara eğitim veriyor olmamız lazım. Şeyle karıştırmayın lütfen. Çünkü her ülkede kanunların belirlediği bazı şeyler var. Diyor ki şu kadar saat eğitim vermeniz lazım. Şu kadar saat işe giriş eğitim vermeniz lazım. Şu kadar saat sunu vermeniz lazım gibi. Bunlar değil de bunları tabii ki kanuni sorumluluklarınızı yapmak durumundasınız eğitimle alakalı. Fakat bunun yanında sizin belirlediğiniz risklerle ilgili, sizin belirlediğiniz boşluk alanlarıyla ilgili de eğitimleri planlayıp bu eğitimleri insanlara veriyor olmanız lazım. Genelde bizim bir eğitmenimiz oluyor ve bu eğitmen geliyor, herkese eğitim veriyor. Ama bu adamın özelliği ne? Bu adam eğitmen ve ne yapıyor? Bilgilerini insanlara aktarıyor. Benim nacizane tavsiyem bu eğitimlere saha ekibinizle dahil edin. Yani bu eğitimleri saha ekibiniz versin zaman zaman. Çünkü biz yönetici olarak bir yönetim sistemi kurduk, iş güvenliği yönetiyoruz ama yönetici olarak da ekibimizi de eğitmekten sorumluyuz ya. O yüzden sizin saha ekibiniz, iş güvenliği ile ilgili ekipten bahsediyorum. Sadece sahaya çıkıp değil bak arkadaşlar bunu yanlış yapıyorsun, doğru yap, bunu böyle yapalım, hadi beraber bunu kontrol edelim değil. Hitabet yeteneği de olsun. Bir işi anlatabiliyor olsun. Birinci artısı bu. İkincisi bu arkadaşlar sizin anlattığınız konuyla ilgili eğitmenden daha tecrübeliler. Tek eksikleri belki anlatım becerileri eksiktir. İşte bunu da kazandırmak adına bu arkadaşları zaman zaman eğitim salonuna sokup bu altınızdaki süpervizörler olur, gözetmenleriniz olur veya hangi kademeyi oluşturduysanız saha ekibinize eğitim verdirtmek güzel bir yöntemdir. Haftalık yönetim toplantıları az önce değerlendirme toplantılarında da konuşmuştuk.
Bu biraz hani neyi değerlendiriyoruz burada? Haftalık yönetim toplantılarında bizim yönetim sisteminde göstergelerimiz var ya. Hani ne kadar ucuz atlatma yaşadık, hangi uygunsuzluklarımız var, sahada hangi uygunsuzlukları tespit ettik, bunların hangisi kapandı, hangisi kapanmadı, hangi departman daha hassas davranıyor, hangi departman daha large, hangi departman daha serbest davranıyor, onların ortaya konduğu. Dolayısıyla proje müdürünün veya fabrika müdürünün, yönetim kurulu başkanının iş güvenliği ile ilgili desteğinin alındığı, iş güvenliği ile ilgili karara yardımının alındığı toplantılar. Burada bir projeksiyonla bu haftaki performansımızı iş güvenliği ile ilgili sergilemek, bu hafta yaşadığımız olayları yöneticilere aktarmak ve varsa alınması gereken kararlar, yönetim kararları, bunları onların önüne koymak için yaptığımız haftalık toplantılar. Niye haftalık diyoruz? Çünkü bu şeyi sıcak tutmanız lazım. Bu algıyı sıcak tutmanız lazım. Bunu 6 ayda bir, ayda bir yaparsanız insanlar bir süre sonra algısı zayıflayacak ve aldığınız kararların uygulanmadığını görmeye başlayabileceksiniz. Performans değerlendirme sistemi. Nedir performans değerlendirme sistemi? Hani biz bir iş güvenliği yönetim sistemi kuracağız dedik ya, yani kuracağız. Ve bu yönetim sisteminde ne yapacağız? İnsanlara sorumluluklar vereceğiz, değil mi? Yani iş güvenliğinden ne diyoruz? İş güvenliğinden işçinin kendisi sorumludur. Yani bizzat çalışan sorumludur diyoruz. Her yerde bu mesajı dağıtıyoruz. Dolayısıyla da iş güvenliğiyle ilgili herkesin bir sorumluluğu var. Hem insanlar bu sorumluluğu nasıl yerine getiriyor? Bir hedef koymanız, insanlara performans değerlendirme kriterleri oluşturup bu sistemi hayata geçirmeniz lazım. Buna birçok parametre ekleyebilirsiniz. İşte insanların saha yürüyüşüne katılma oranları, tespit edilen uygunsuzlukların kapatılma oranı, uygunsuzlukların çokluğu, toplantılara katılma oranları, eğitimlere personelin katılma oranları, yönetim toplantılarına katılma oranları gibi birçok şeyi veya disiplin cezası verdiyseniz cezaların oranı, ödüllerin oranı gibi bir değerlendirme sistemi kurmanız her zaman için yönetim sisteminin güzel çalışmasına olumlu katkıları bulunacaktır. İşbaşı konuşmaları yine algıyı sıcak tutmak için, iş güvenliği ile ilgili farkındalığı arttırmak için çok güzel bir argüman. Bununla ilgili acizane tavsiyem bir listeniz olsun. İnsanlara hangi gün hangi konudan bahsedecekseniz onları ve bu konuşmanın metnini de yine konuşmayı yapacak kişilere vermekte fayda var. Şu yanılgıya düşmeyelim sadece. Bu işbaşı konuşmalarını iş güvenliği ekibi yapmaz. Burada bizim hedefimiz, iş güvenliği profesyonelleri olarak işbaşı konuşmasından hedefimiz bu 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikalık bir konuşma olabilir. Oradaki ekibi yöneten kişinin, bu formen olabilir, tekniker olabilir, mühendis olabilir, ekibi yöneten kişinin çalışanların bir gözüne bakması. Hangisi hasta? Ya o gün birisi çocuğu hastalanmıştır, gözü bulanık bakıyordur. Veya ne bileyim o gece çok uyumamıştır, tartışmıştır biriyle, böyle bayat balık gibi bakıyordur. Onu görmesi, gerekirse o adamları kritik görevinden alması. Yani direkt işe dağıtmak yerine bir gözlerin içine bakması aslında asıl hedef. Onun dışında işte 5 dakikalık, 10 dakikalık o günkü konuyla ilgili nedir? Havalar soğuyordur. Soğuk havada çalışmayla ilgili bir iş. Havalar soğuyordur. Soğuk ortamda çalışmayla ilgili bir konuşma vardır. O konuda insanlara bahsetmek. Veya o günkü iş güvenliği ekibinin belirlediği bir konuda işçilerinizle bir konuşma yapmak, algılarını sıcak tutmak, algılarını canlı tutmak adına çok güzel bir argümandır. Ödül ve ceza uygulamaları yine iş güvenliğini, iş güvenliği bilincini üst düzeyde tutmak için çok güzel bir uygulama, çok güzel bir argüman. Tabii sadece ödül ve sadece ceza değil, bunu yapıyorsanız eğer hem ödül veriyor hem de ceza veriyor olmanız lazım. Tabii ki burada bizim elimizi yönlendiren nedir? Bulunduğunuz ülkedeki yasalar. Bulunduğunuz ülkedeki yasalara ters düşmeden. Yani olumlu iş güvenliği davranışı, olumlu davranış örnekleri sergileyenlere ödül vermek, olumsuz olanlara da ceza uygulaması yapmak her zaman için sistemin aktif ve çalışır halde bulunmasını sağlar.
Yine olmazsa olmazlarımızdan bu yönetim sisteminin tatbikatlar yapmak. Yani ne demek tatbikatlar yapmak? Sahada hani bir risk analizi yaptık ya. Dedik ya bizim bir risklerimiz var. Ne var? İşte yangın çıkabilir. Olabilir. Bir kişi yaralanabilir. Olabilir. Hastalanabilir. İşte öyle bir yerde hastalanır ki adamı indirmek şeydir. Çatıda hastalanır adam, merdiven yok gibi. Veya adam kapalı alanda çalışıyordur. Bayılmıştır. Nasıl çıkaracağız gibi bu riskleri belirledik ya. Bunlarla ilgili tatbikatların yapılması bizim ne işimize yarar? Bunlarla ilgili tatbikatların yapılması olay gerçekleştiğinde insanların ne yapacağız diye konuşturmak yerine bilinçli şekilde hareket etmelerini sağlar. Bu özellikle çok kalabalık şantiyelerde çok daha büyük önem arz ediyor. Tabi burada hacme bakılmadan kalabalık da olsa iş yeri, az çalışan da olsa bir riskiniz varsa bu riske karşı bir önlem almış ve bu risk gerçekleştiğinde ne yapacağınızı biliyor olmanız ve ne yapacağınızla ilgili ekipmanlarınızın tam olması gerekiyor. Ki acil bir durumda vakit kaybından dolayı veya işi bilmemekten dolayı, pratik yapmamaktan dolayı bir kayıp, bir zarar yaşamayalım. Yangında bu çok önemli. Çünkü hepiniz de bildiğiniz gibi yangının ilk birkaç dakikası önemlidir. İlk birkaç dakikada müdahale ederseniz çok büyük bir kaybın önüne geçersiniz. O 2 dakikada, 3 dakikada da insanların ne yapacağını bilmesi lazım. Veya Allah göstermesin biri yaralandığında, bir zor durum oluştuğunda o kişiye ilk yardım yapabiliyor. O kişiyi zihnini açık tutabiliyor. Hayatta tutabiliyor. En azından ambulans gelene kadar zihnini açık, hayatta tutabilmeyi başarabiliyor olmamız lazım. Bunlar da tatbikatlarda daha gerçekleştirilebilir hale geliyor tabii ki. Şimdi neden bahsettik? Aktif iş güvenliği uygulamaları. Yani herhangi bir kaza olmadı, herhangi bir şey olmadı, herhangi bir ucuz atlatma olmadı. Biz bunları yapmak durumundayız dedik bu yönetim sistemi içerisinde. Bir de neyimiz var? Reaktif iş güvenliği uygulamaları var. Nedir bunlar? İşte başlangıçta bunlardan bir tanesi kaza olay araştırmaları. Yani bir kaza olduğunda veya bir olay olduğunda yani bir ucuz atlatma oldu, bir malzemeniz düştü, herhangi bir kimseye bir şey olmadı, herhangi bir malzemeye zarar olmadı ama düşseydi adam ölecekti. Düşseydi adamın ayağı kırılacaktı olsaydı ama kıl payı kurtuldu gibi olaylarda biz bu olayı araştırıyor olmamız lazım. Ki bu neden oldu? Ben bunun olması için, olmaması için ne yapmalıyımı araştırıyor olmamız lazım. Yine sağlık istatistiklerini ortaya koyuyor olmamız lazım. Nedir bu sağlık istatistikleri? Hani dedik ya yönetim toplantıları dedik, iş güvenliği toplantıları dedik. Burada çalışanlarımızın sağlık verilerini takip ediyor olmamız lazım ki çalışmadan kaynaklı herhangi bir problem yaşadığımızda onu görebiliyor olalım. Bir baktık herkes grip olmaya başlamış. Bir sürü insan. Sonra bir baktık ki herkes dışarıda çalışıyor. Daha yazlık elbiseden kışlık elbiseye geçilmemiş. O yüzden de çocuklar çok hastalanıyorlar ve hasta oluyorlar. Bir tedbir almamız lazım. Bunu görebiliyor olmamız lazım. Ve bir baktık ya arkadaş işte revire geçen ay 100 kişi kaşıntı şikayetiyle başvurmuş. Allah Allah 100 kişi niye kaşınmış ki? Bir bakıyoruz izolasyon ekibi. Kullandığı malzemeyle ilgili bir problem var. Bunu görmemizi sağlar. Veya bel ağrısı şikayeti çok fazla. Bir baktık ki elle kaldırma işleri yapan personel bel ağrısından şikayet ediyor. Demek ki bir problem var gibi bunu görmenizi sağlar sağlık istatistikleri. Ve yönetime de iş güvenliği profesyonel olarak göstermenizi sağlar. Yine gün kayıpları da bizim yani kazadan dolayı, hastalıktan dolayı bizim personelimizin çalışamıyor olması, gün kayıpları bizim bu sistemi nasıl işlettiğimizin bir göstergesidir. Ne kadar çok gün kaybınız varsa o kadar eksikleriniz var, o kadar probleminiz var anlamına gelir gün kayıpları. Onu da izliyor olmamız lazım. Yine disiplin uygulamaları yani insanlara verdiğimiz cezalar sizin sisteminizdeki boşlukları, açıkları size bariz gösterir. Şikayet mekanizması aynı şekilde. Yani bir uygunsuzluk meydana geldiğinde, bir problem meydana geldiğinde bunları şikayet mekanizması kurmuş ve size ulaşmasını sağlayabildiyseniz bu ne yapar size? Uygunsuzlukları, hataları, eksikleri görmenizi, çok önceden farkında olmanızı sağlar. Risk analizi güncellemeyi söyledik. Nedir risk analizi güncelleme? Herhangi bir kaza oldu, herhangi bir olay oldu. Ya bu niye oldu? Bakıyorsunuz, diyorsunuz ya ben bununla ilgili şu tedbiri almam lazım ama almamışım. Risk analizi de yapmışım ama bunu belirlememişim ben. Bunu da yapacağız dememişim.
O zaman risk analizini güncelleyeyim. Ben burada artık bu tedbiri de alayım. Risk analizini güncellerim. Daha sonra yapacağım o işle ilgili iş iznini güncellerim. İş izninde alınacak tedbirleri güncellerim. Kontrol listemi güncellerim. Dolayısıyla ne yaparım? Aynı kazanın bir daha olmamasını sağlamaya çalışırım. Yine kaza olay istatistikleri de bizim kurmuş olduğumuz yönetim sistemini görmemizi sağlayan, eksik ve aksak yönlerini görmemizi sağlayan çok uygun, doğru verilerdir. Tüm bu aktif ve reaktif iş güvenliği uygulamaları üst üste koyduğumuzda da biz bu kurmuş olduğumuz sisteme ne diyoruz? Biz kurmuş olduğumuz sisteme iş güvenliği yönetim sistemi diyoruz. Bugünkü kısa sohbetimizin sonuna geldik. İleride kısa kısa sohbetler yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.